Merhaba, bugün elimizdeki Hun Destanı ve Avrupa Mirası metnine dayanarak Hunların Avrupa tarihindeki yerine, etkilerine biraz daha yakından bakacağız sizinle. Amacımız bu metindeki önemli bilgileri süzerek Hunların Avrupa'daki yolculuğunu, kilit figürlerini daha net hale getirmek. Metin, Hunların Macaristan'da Balamir'le nasıl güçlendiğini, hani destanlara konu olduğunu anlatarak başlıyor. Buradan başlayalım isterseniz. Bu ilk adımlar nasıl şekillenmiş? Tabii Metin Balamir'le başlıyor dediğiniz gibi o ilk güçlenme dönemini anlatıyor Macaristan'da. Sonrasında hemen ardından Ulduz dönemi geliyor. O dönemde Hunlar Anadolu'ya kadar uzanmış metne göre. Ve daha da önemlisi Doğu Roma İmparatorluğu ile yapılan antlaşmalar var. Margos ve Anatolius. Kaynak bu antlaşmaların altını bayağı çiziyor. Diyor ki Roma bu antlaşmalarla Hunlara hem vergi ödemeyi kabul etmiş hem de Hunlardan kaçanları iade etmek zorunda kalmış. Bu ciddi bir durum o zaman. Yani diplomatik bir zaferden bahsediyor Metin anladığım kadarıyla. Evet, Metin bunu net bir şekilde Hunların siyasi ve askeri üstünlüğü bir zafer olarak görüyor. Yani Roma'yı dize getirmişler gibi bir anlatı var. Anlıyorum. Yani bu anlaşmalar sadece metin değil, o dönemin güç dengesini gösteren somut kanıtlar gibi sunuluyor. Peki sonra Atilla'ya nasıl geçiyor konu? Aynen öyle. Güç dengesini çok net ortaya koyuyor metne göre. Sonra tabii kaçınılmaz olarak Atilla'ya geliyoruz. Özellikle o meşhur Roma seferi. Metin diyor ki Atilla ordusuyla İtalya'ya giriyor ama Roma şehrine dokunmuyor. Evet, burası hep çok merak edilir. Neden girmiyor? Metin ne diyor bu konuda? Papa'nın ricası mı etkili olmuş sadece? Metin birkaç neden sıralıyor aslında. Birincisi Papa ile görüşmesi, onun ricası. İkincisi şehrin Hristiyanlık için kutsal olması. Üçüncüsü de Batı Roma'nın zaten askeri olarak epey zayıflamış olması. Hani alınacak pek bir şey kalmamış gibi belki de. İlginç bir kombinasyon. Yani hem dini diplomatik bir tarafı var hem de pragmatik, stratejik bir hesap. Öyle mi? Aynen öyle. Hatta Metin bir adım daha ileri gidiyor. Diyor, Atilla'nın aslında Sasaniler üzerine bir sefer planladığı, bu yüzden Batı Roma'yla daha fazla uğraşıp yıpranmak istememiş olabileceği belirtiliyor. Anladım. Yani Roma'yı almaktan vazgeçmesi belki de daha büyük bir hedefe yönelik bir stratejiydi metne göre. Bu da Atilla'yı farklı bir ışıkta gösteriyor. Kesinlikle. Sadece yıkan bir savaşçı değil, aynı zamanda strateji kuran bir lider portresi çiziyor kaynak. Zaten verilen unvanlar da bunu destekler nitelikte. Metin hatırlatıyor, cesur kavimler efendisi denmiş ona. Evet, bir de o meşhur Tanrı'nın kırbacı var tabii. Tabii o en bilineni. O korkuyu, yarattığı etkiyi gösteriyor. Ama bir de kültürel boyutu var ki o da ilginç. Metin, Atilla'nın Nibelungen destanında yani o Germen destanında Etzel adıyla geçtiğini söylüyor. Evet, Etzel. Bu çok önemli bir detay. Yani sadece tarihsel bir figür değil, Avrupa'nın edebi hafızasında da yer etmiş biri. Aynen öyle. Bu onun etkisinin ne kadar derin ve kalıcı olduğunu gösteriyor bence. Hem korkulan hem de bir şekilde destanlara giren bir karakter. Peki, bütün bunları bir araya getirirsek, Balamir'den Atilla'ya, anlaşmalardan Roma seferine, ünvanlardan destanlara, bu metin Hunların Avrupa mirası hakkında bize özetle ne diyor? Sizin için ana fikir neydi? Şöyle özetleyebilirim. Metin, Hunları Avrupa sahnesinde çok belirleyici bir güç olarak konumlandırıyor. Balamir'le başlayıp Atilla ile zirveye çıkan bir süreçte, Roma gibi devleri hem askeri hem de diplomatik olarak zorlayan, hatta üstünlük kuran bir yapı. Atilla özelinde ise hem o Tanrı'nın kırbacı imajı, yani yıkıcı güç, hem stratejik deha, hem de Nibelungens'teki Etzel gibi kültürel izler bırakan oldukça karmaşık bir lider portresi çiziliyor. Ana mesaj şu sanırım, Hunlar gelip geçici bir istila gücü değil, Avrupa tarihinde derin izler bırakmış, dengeleri değiştirmiş kalıcı bir unsur. Metnin vurgusu bu yönde. Anladım.
Bugün ele aldığımız bu kaynak ışığında Hunların Avrupa'daki serüvenine, Balamir'den Ulduz'a, oradan da Atilla'nın hem askeri hem de kültürel etkisine baktık. Özellikle Atilla'nın Roma'yı almama kararının ardındaki metinde sunulan gerekçeler oldukça düşündürücüydü gerçekten. Evet, kaynak bize Hunların sadece kılıçla değil, diplomasiyle de, bıraktıkları kültürel mirasla da Avrupa'yı etkilediklerini gösteriyor. Atilla'nın kararları, o farklı kimlikleri, fatih, diplomat, destan figürü, onun dönemindeki gücünü ve nasıl algılandığını anlamak için zengin ipuçları sunuyor metne göre. O zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim. Kaynağın bize aktardığı gibi Atilla Papa'nın ricası ve stratejik hesaplarla Roma'yı bağışlıyor. Peki Tanrı'nın kırbacı olarak anılan bir liderin bu kararı metnin sunduğu bu nedenler çerçevesinde o günün Avrupa'sındaki siyasi ve dini dengeleri nasıl etkilemiş olabilir ve bu karar Atilla'nın kendi o karmaşık imajıyla hem korkulan savaşçı hem de belki pragmatik lider nasıl birleşiyor ya da çelişiyor sizce? Bu bağlantıları düşünmek ilginç olabilir.